Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerimde gördüğünüz dünyanın en tatlı crop top'unu nasıl yaptığımı paylaşacağım. Ya ben o kadar çok böyle sonuçtan memnunum ki, o kadar çok aşk yaşıyorum ki size anlatamam yani. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu arada videonun başında kullandığım hasır çantanın yapımını da pazartesi günü yüklemiştim. Eğer kaçırdıysanız izleyebilirsiniz. Şimdi hemen bu bluz nasıl yapılıyormuş onu görelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bluzumu yapmak için incecik bir penye kumaş kullanacağım. Bu tarz sevimli şeyleri pastel renklerde yapınca daha güzel oluyor. Çok az bir kumaşa ihtiyacımız var. Zaten çok minik bir parça yapacağız. 1 metre kadar bile kullanmadım kumaşımdan. Ayrıca fırfır yapmak için de ip lastiği kullanacağım. Yani makara lastiği. Öncelikle kumaşımdan 3 parça dikdörtgen şerit kesiyorum. Bu parçalarımın her birinin kalınlığı 10'ar santim. Uzunluklarını aslında ben birazcık göz kararı yapmıştım ama göğüs ölçünüzün 1,5-2 katı olarak düşünebilirsiniz. Ben burada kumaşın direkt kendi enini kullandım, yani 150 santim yaptım. Öncelikle bu kestiğim parçaların bir kenarına overlock çekiyorum ve daha sonra içeriye doğru kıvırarak dikiyorum. Bütün şeritlerime aynısını yaptıktan sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi diğer kenarını, yani açıkta olan kenarını da ip lastiği ile dikiyorum. İp lastiğinin nasıl kullanıldığını sağ üst köşedeki videomda anlatmıştım. Çok basit bir kullanımı var. Ve böyle fırfırlarda gerçekten çok işe yarıyor. Çok büyük bir kolaylık sağlıyor bize. 3 parçamın kenarını da lastikle diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Ben 3 kat yapacağım. İsterseniz fırfırın uzunluğunu değiştirebilirsiniz veya fırfır sayısını değiştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi sıra geldi bunları birleştirmeye. Birleştirirken çok temiz bir yöntem kullanacağım. Öncelikle bu parçalarımdan bir tık daha ince olacak şekilde yine dikdörtgen parçalar keseceğim. Ben yine bunları göz kararı yaptım ama şu anki fırfırlarımızın uzunluğu kadar yeterli. İlk olarak düz olan parçamı alıyorum ve fırfırımın üzerine yerleştiriyorum. Tabii ki yüzleri birbirine bakacak şekilde. Ve bu ağız kısımlarından iğneliyorum. Bu kenarı tamamen dikeceğim. Ben overlock makinesiyle dikip lastik kısmını da tamamen kesip atıyorum. O şekilde daha iyi oluyor bence. Ama siz isterseniz eğer normal makineyle de dikebilirsiniz. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Overlock makinesinin bir avantajı da bu şekilde esneyebiliyor dikişiniz. Yani penyelerde çok işe yarıyor. Şimdi sıra geldi ikinci katı atmaya. İkinci katı atarken yine elime bir fırfır alıyorum ve bir de düz parça alıyorum. Daha sonra ilk diktiğim parçanın düz kısmına fırfırımı yerleştiriyorum. İğnelerimi dikey bir şekilde batırıyorum. Daha sonra diğer aldığım düz parçamı da bunların üzerine kapatıyorum. Burada fırfırların tersine düzüne dikkat edin. Bütün fırfırlar hep aynı yöne bakmaları gerekiyor. Burayı ben daha net görebilmeniz için ayrı ayrı iğneledim ama normalde hem fırfırı hem düz parçayı üzerine koyup direkt iğneleyebilirsiniz aynen bu şekilde. Ve bu kısmı da dümdüz bir şekilde overlock makinesiyle dikiyorum. Diktikten sonra böyle görünüyor. Gördüğünüz gibi ikinci katı çok temiz bir şekilde atmış olduk ve fırfırlarımızı birleştirmiş olduk. Şimdi sıra geldi 3. katı yapmaya. Aslında yine aynı şeyi yapacağım. Yine fırfırımı düz parçamın üzerine yerleştiriyorum. Bu sefer düz olan parçamı 2'ye katlayarak bunun üzerine yerleştiriyorum. Ve burayı da dümdüz dikiyorum.
Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Aslında işin en zor kısmını halletmiş olduk böylece. Zor değil de daha doğrusu uğraştırıcı kısım diyelim. Ne kadar da temiz olduğunu görüyorsunuz. Şimdi parçamı bu şekilde ikiye katlıyorum. Ve göğüs ölçüme uygun olacak şekilde üzerime deneyerek kenarını kestim ve overlock makinesiyle birleştirdim. Penye kumaş kullandığımız için zaten esniyor, bir sıkıntı olmuyor. Burada fırfırların yönüne ve düzgün olmasına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Her an her şeyi kaptırabilirsiniz ve onu düzine çevirdiğinizde gerçekten çok kötü görünür. Onun için fırfırlara çok dikkat ederek dikmemiz gerekiyor burayı. Şimdi gelelim askılara. Askılar için bir parça şeridi ikiye katlayıp kenarından dikiyorum. Oldukça uzun bir şerit kullandım ben çünkü bütün askıları bundan çıkarmak istedim. Tek tek küçük uğraşmak istemedim. Overlock ipimi birazcık uzun bıraktım ve onu bir iğneden geçirip bunu tersine çevirmekte kullanıyorum. Parçamı çevirdikten sonra güzelce ütüledim ve son görünüm bu şekilde oluyor. Şimdi gelelim askıların tasarımını yapmaya. İlk askımı normal bir şekilde yerleştiriyorum. Askımın fazlasını kesiyorum. Ben burada huriyeyi kullandım ama siz kendi üzerinizde prova yapabilirsiniz. İlk askılarımı yerleştirdikten sonra ikincilere geldi. İkincide böyle hafif bir hareketlilik katmak istedim. Biraz daha böyle sevimli bir şey olsun istedim. Bunun için ilk askımın bir tık yan tarafına ön taraflarını iğneliyorum. Ve daha sonra arkada da bunları V şeklinde birleştireceğim. Arka kısımdaki bu çapraz gelen askılarım hariç diğer askıları dikiyorum. Tabii ki iç kısma dikiyorum. Ben burada dışarıya iğneledim ama. Diktikten sonra askılarım bu şekilde görünüyor. Şimdi bu yaka parçamı ikiye katlıyorum içeriye doğru. Ve buradan çepeçevre dikeceğim. Dikerken isterseniz normal makine dikişi kullanabilirsiniz ama ben dikiş görüntüsü olmasını istemediğim için içeriden elimle teyelledim. Bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra geldi bu çapraz askıları yapmaya. Onun için de ilk askıların boyutunu taklit ederek arkaya V bir şekilde getiriyorum ve dikiyorum. Ben bunu bağlayarak kullanacağım. Askılarımı da hallettikten sonra geriye sadece son ufak bir dokunuş kalıyor. Ve böylece crop top'um bitmiş oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.